Mutlu İnsanlar Ülkesi'nden herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Buraya gelene kadar 6-7 kişiyle sohbet ettim. Yani gülümsüyorlar. Nasılsın, iyi misin, nereden geldin, çay ister misin, karnın aç mı? What is your name? Yes. Nice to meet you. Çekirdeği de diyor olabilir. Seed ha? Yes. Tamam, seed, çekirdek, tamam. Kaç tane çekirdek çıkacağını söylüyor. Tamam mı? Aman dayı, sakin. Kaç ay boyunca kapalı kalacak onu sordum önde giden arkadaşa. Bilmiyorum dedi. Ben seviyorum bunu. Çok güzel bir tadı var. Dışındaki bu tüylü kabuğu ikiye bölüyorsunuz, tamam mı? Daha sonrasında ortadan çıkan meyvesini yiyorsunuz. O emanete kim göz kulak oluyorsa, kim sahip çıkıyorsa o ülkeyi yönetme hakkına sahipmiş. Yani Buda'nın dişinin orada olduğuna inanıyorlar. Abi sordum, dedim çok mu acı? Biraz dedi. Şimdi onların birazı benim için çok acı. Onların acısı, dayanması çok güç. Burası diğer bölgelere, diğer şehirlere göre daha dini bir şehirmiş. Daha gelenekselci bir şehirmiş arkadaşlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Mutlu İnsanlar Ülkesi'nden herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Şu an Sri Lanka'dayım. Sri Lanka'nın Dambulla isminde bir şehirdeyim. Bugün aslında video çekmeyecektim ama spontane de olsa bir videoya başlamak istedim. Bugün ve yarın başıma gelen her şeyi bu videoda paylaşacağım sizlerle. Bir yolculuğa çıkacağım yarın. Bir şehre gitmeye çalışıyorum. Sürpriz olsun. Videonun ilerleyen dakikalarında görürüz zaten orayı. Videoya burada başlayayım istedim arkadaşlar. Şu an Dambulla'nın şehir meydanındayım. Spontane bir video olacak. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Sadece Dambulla'da bir tane çok önemli bir tapınak var. Şimdi oraya gideceğim. Orayı göstermek istiyorum sizlere bu videoda ve sonrasında olaylar silsilesi diyelim. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Arkamda bir Buda heykeli var. Burası da hemen şehrin meydanı arkadaşlar. Ortada bir tane saat kulesi var. Burası Sigiriya'ya oldukça yakın bir şehir. Burası bu bölgenin ana şehri gibi bir şey. Çevresinde bir sürü köy, kasaba var arkadaşlar. Dambulla'nın önemi National Geographic'te dünya üzerinde böyle görmeniz gereken yerler listesi gibi bir şey yapmışlar National Geographic'te. Orada geçiyor, orada ismi geçiyor. Burada bir mağara tapınağı var arkadaşlar. Bu Budist tapınağı var. Orayı görmeye gidiyorum. Şimdi hemen ileride kalıyor tapınak. Şöyle şehri geze geze tapınağa doğru yürüyelim arkadaşlar. Burada kardeşimiz hello. Arabanın arkasına bir şeyler atmış işte. Sebzesini atmış. Bir sürü sebze var. Bu meyve mi? Bu ne acaba ya? Kabak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunları satıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle kendi bahçesinde yetiştiriyordur. Is it from your garden? Your garden. Okay. Thank you. Nice to meet you. Kendi bahçesinde yetiştiriyormuş. Bu şekilde çok fazla görüyorsunuz. Böyle yetiştiriyorlar, getiriyorlar, sokakta bir yerde satıyorlar arkadaşlar. İnsanlar o kadar güler yüzlü ki videoyu o Buda'nın önünde başlatayım diye düşündüm. Caddeden karşıya geçecektim, yani bu tarafa geçecektim. Buraya gelene kadar 6-7 kişiyle sohbet ettim. Yani gülümsüyorlar. Nasılsın, iyi misin, nereden geldin, çay ister misin, karnın aç mı? Yani inanılmaz bir yoksulluk var. Sri Lanka serisini takip edenler zaten az çok görmüştür ve bundan sonraki videolarda da göreceğiz. Gerçekten çok yoksul ama gönlü bol insanlar. Yemek yemek için, kendi karınlarını doyurmak için, çocuklarının karınlarını doyurmak için belki hani it gibi çalışıyor derler ya. O minvalde bir hayat sürüyorlardır. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ve çok az paralar kazanıyorlardır. Ama gönlü bol insanlar şimdi. Yalan söylemeyeceğim ve çok güler yüzlü insanlar. Bu duvarda da sanırım Sri Lanka tarihini anlatan belli başlı böyle ufak muraller çizmişler. Kültürü de yansıtıyor, tarihi de yansıtıyor. Aa bak bu çok güzelmiş. Buda heykeli, lion neydi? Aslan. Bir dakika unuttum, çeviremiyorum. Aslan kayası. Aslan kaya aklıma gelmedi. Burada da balonlar ve gün doğuyor ya da gün batıyor. Bazen böyle kelime aklıma gelmiyor. Kala kalıyorum. Buradaki muraller güzelmiş yalnız, baksanıza. Tarihteki bir savaşı anlatıyor büyük ihtimalle. Fillerin üzerinde bayraklarını dalgalandırıyorlar. Eski krallıklar olsa gerek. Bu tarz tarihleri anlatan, kültürleri anlatan murallere, grafitilere bayılıyorum. Şu an bir yaya geçidinden geçtim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yaya geçidinin öncesinde şu çizgileri fark ettim. Böyle zikzak zikzak çizmişler. Onun anlamı da yavaşla. Sürücüye diyor ki yavaşla kardeşim diyor. Bu yaya geçidinde diyor insan var. Ona yol ver. Sri Lanka ile ilgili bir olumsuz bir şey söyleyeceğim arkadaşlar.
acısız dedikleri yemekler bile zehir gibi acı. Bak, acıyla aranız yoksa cidden zorlanacaksınız. Ya acısız bir şey söylüyorum, tamam mı? Soruyorum özellikle birkaç kere. Acısız diyor, no spicy diyor. Bir geliyor zehir gibi, böyle kulaklarından dumanlar çıkacak seviyeye geliyor. Çizgi filmlerde olur ya. Gerçekten çok acı ya. Böyle gönül rahatlığıyla daha geldiğimden beri bir yemek yiyemedim. Aslında lezzetli yemekleri var ama o kadar çok acı ki tadına varamıyorsunuz yani. Klasik bir sokak pazarı. Şöyle etrafı göstermiş olayım sizlere. Colombo'da bir pazar gezmiştik. Bir de burada pazar gezelim. Sonra tapınağa geçelim. Güneş o kadar yakıyor ki insanı. O yüzden pazarları böyle kapalı alanlara kuruyorlar arkadaşlar. Burada hemen kokudan anladığım üzere kurutulmuş balıklar var. İrili ufaklı, şöyle göstereyim. Direkt kokuyu hissediyorsunuz yani. Şu tütsünün oraya gidelim de birazcık güzel kokular gelsin burnumuza. Hello, how are you? Good? What is your name? Yes. Nice to meet you. Abimizin adı Damban'daymış galiba. Arkadan biri söyledi. Şimdi İngilizce çat pat biliyorlar. Özellikle biraz böyle turistlerin gittiği noktalarda insanlar İngilizce konuşabiliyor az da olsa. Aksanı iyi kavramanız lazım ama. Biraz zorlanabiliyorsunuz başta. Ama daha sonrasında rahatlıkla anlaşıyorsunuz. Şöyle tabakların içerisine koymuşlar. Adet adet, gram gram ölçmüş, tartmış, biçmişlerdir. Bu şekilde satıyorlar arkadaşlar. Ama bazı insanlar da turistlerle böyle haşır neşir olamayacak yerlerde olan insanlar bilmiyorlar İngilizce doğal olarak. Burada balık satıyorlar arkadaşlar. Abimiz temizliyor. Hello, how are you? Hello. Abimiz burada temizliyor. Hint okyanusundan balıkları tutuyorlar, getiriyorlar. Ülkenin her yerine dağıtıyorlardır diye düşünüyorum. Gerçi bu bölgedeki nehirlerden de tutuyorlardır. Şöyle göstereyim sizlere balıkları. Sinekler üşüşmüş. Sinekler balıkların üzerine üşüşmüş. Merhaba kardeş. Merhaba gençler. Oo, yapıştır. Merhaba, afiyet olsun. Afiyet olsun. Arkadaşlar Altın Buda Tapınağı'nın bahçesine geldim şimdi. Burada devasa bir stupa var. Stupalar da Buda'nın ve onun öğretisi olan Dharma'nın bir simgesel yapısı aslında. Onu simgeliyor. Şimdi bir tane abiyle konuştum da burada görevli kendisi. Burada bileti satmıyorlarmış. 3 tane farklı girişi varmış bu tapınağın. Giriş bileti burada satılmıyormuş, farklı bir yerde satılıyormuş. Bana kısa bir yol söyledi sağ olsun. Şimdi oraya doğru gideceğim ama buraya kadar gelmişken sizlere Altın Tapınağı göstermek istiyorum. Kocaman bir Buda heykeli. Bayağı büyük yalnız ya. Bayağı büyük. Heykelleri bu kadar büyük inşa etmelerinin, yapmalarının sebebi aslında bütün dinlerde aynı. Mesela kiliselerde Tanrı'ya daha yakın olabilmek için büyük, yüksek inşa ederler. Buda'ya olan saygıdan dolayı yüksek inşa ediyorlardır. Ona bir saygı göstergesi gibi düşünüyorum ben. Arkadaşlar bilet ofisi burası. 3000 rupi ödeyerek biletinizi alıyorsunuz. Şöyle göstereyim biletimi. Buradan yukarı çıkacağız ve mağara tapınağın içerisine gireceğiz. Ben hikayesini anlatacağım sizlere. İlginç bir hikayesi var. Dünya üzerindeki en önemli Budist tapınaklarından bir tanesi. Güneydoğu Asya'daki en iyi korunan tapınak olarak geçiyor. Tapınak kompleksi olarak geçiyor ya da mağara tapınak kompleksi olarak geçiyor. Arkadaşlar merdivenler var. Bayağı bir merdiven çıkıyorsunuz. Sonrasında buraya ulaşıyorsunuz. Ayakkabılarınızı çıkarmak zorundasınız. Burada ayakkabıları çıkardık. Daha sonrasında bağış yapacağız ayakkabımızı geri alabilmek için. Mağaraların içine gireceğiz. Bilet aldık ya, burada bilet kontrolü olacak şimdi. Belli başlı kurallar var arkadaşlar. Dizinizin altına kadar örtmeniz gerekiyor bacaklarınızı. Şapka takamıyorsunuz, topuklu giyemiyorsunuz, ayakkabıyla giremiyorsunuz, şort giyemiyorsunuz, sigara içemiyorsunuz. Bir de burada sanırım şey var. Yani başörtüsüyle içeri giremiyorsunuz. Onun da bir şeyi var. Türban yasak gibisinden bir işaret. Buyur abi. Thank you. Ha gayret. Tamam abi zaten yırttın. Thank you. Zaten kestim bir tarafını. Niye bir daha deliyorsun? Girdiğimin işareti o. Yağmur da atıştırmaya başladı ufaktan. Bir de şöyle bir kural var arkadaşlar burada. Aşağıda bir tane görevli uyardı.
Ben sordum video falan çekebilir miyim gibisinden. Fotoğraf video çekebilirsin dedi ama selfie yapma dedi. Onu sanırım saygısızlık olarak kabul ediyorlar. Birkaç yerde de onun uyarısını gördüm. Gelecek olanlara bir bilgilendirme olsun. Burada 80'den fazla mağara var arkadaşlar. 5 tane ana mağara var. Şimdi birine gireceğim. Dur bakayım, ana mağaralardan birini bulabilirsem içeriye gireceğim. Şurada böyle bir kapı var. İçeriye doğru girelim. Güzel ışıklandırmışlar yalnız. Burada oturmayınız uyarısı var. Stupanın etrafına birçok Buda heykeli yapmışlar. Orada yatan Buda var arkadaşlar. Şöyle sol tarafımızda da farklı farklı Budalar var. Çeşitli boylarda farklı farklı Buda heykelleri arkadaşlar. Neden bu kadar fazla ve yan yana yapıyorlar bilmiyorum. Yani kültürde nasıl bir yeri var bilmiyorum. Sanırım bu her Buda aslında dönemin bir Budist rahibi olarak düşünebilirsiniz. Yani ben öyle anladım. Yanlış biliyorsam lütfen düzeltin beni. Bakın burada uyarıyı görüyorsunuz değil mi? Selfie yapmayın diye. Şeyi fark ettim ben bazı Budist tapınaklarında böyle yeni vefat etmiş Budist rahiplerin fotoğraflarını koyuyorlar. Bu dönemde yaşamış birisi aslında oranın rahibi. Öğrencileri eğitmiş, dualar etmiş, ayinler yapmış. O ölünce ona da bir köşe yapıyorlar. Belki işte zamanı gelince onun da böyle heykelini yapacaklar. Milattan önce 103 ile 89 yılları arasında burada önemli bir olay gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu bölgenin kralı Valagamba isminde birisi Güney Hindistan'dan gelen Tamil istilası sırasında tahtını kaybediyor arkadaşlar ve mağaralara sığınıyor. Şu an gezdiğimiz bu mağaralara sığınıyor. 14 yıl boyunca bu mağaralarda saklanmış kendisi. Daha sonrasında tahtını geri aldığında 14 sene sonra şükür niteliğinde bu mağaralara tapınak inşa ediyor. Yani burasını tapınağa dönüştürüyor ve böylelikle şükranlarını sunmuş oluyor arkadaşlar. Biraz önce ilk girdiğimiz mağarayı hatırlıyorsunuz. Orada yatan bir Buda var. Orası 5 ana mağaradan en önemlisiymiş arkadaşlar. Dejavara Lena isminde, yani Tanrıların Kralı mağarası. Yatan Buda'yı görmüştük. 14 metre uzunluğundaymış ve en eski mağara oymuş. Ayak ucunda da Hindu tanrısı Vishu varmış. Şöyle bir detay var. Sri Lanka Budizmi Hindu etkileriyle birlikte gelişmiş. Bu 5 ana mağaradan olan bir diğer önemli mağara ise Büyük Krallar Mağarası arkadaşlar. En görkemli mağara olarak geçiyor. 56 tane Buda heykeli var. Sri Lanka krallarının heykelleri bulunuyor. Tavandan damlayan su kutsal olarak kabul ediliyormuş burada. Duvarlarda ve tavanda bir sürü fresk var arkadaşlar. Lotuslar var, mandalalar var, Buda'nın yaşam sahneleri var. Oldukça güzel bir mağara burası da. Bir diğer mağara ise Büyük Yeni Tapınak olarak geçiyor. Burada da bir sürü Buda heykeli var arkadaşlar. Freskler oldukça canlı ve renkli gözüküyor. Ortasında küçük stupa olan bir tane mağaraya girdik arkadaşlar. O mağarayı da meditasyon yapmak için kullanıyorlarmış. Yani farklı farklı amaçlarla kullanılan, ibadet edilen Buda heykellerinin bulunduğu, Buda'nın yaşam hikayelerinin bulunduğu, bir sürü fresklerin bulunduğu mağaralar. 14 sene boyunca kral burada kalmış ve tahtını geri almanın şerefine bu mağaraları tapınak olarak halka arz etmiş diyeyim arkadaşlar. Şimdi bir manava geldim. Burada bir sürü meyve var. Şöyle tropikal meyveleri göstereyim sizlere. Mangolar, papayalar, adını hatırlamadığım meyveler, muzlar. Şu muzlara bakar mısınız? Farklı renklerde muzlar var. Şu küçük çikita muzlardan aldım ben kendime. Bir de rambuta dedikleri şu ablanın önündeki tezgahta bulunan meyveden aldım. Çok değişik bir meyve bu. Ben seviyorum bunu. Çok güzel bir tadı var. Dışındaki bu tüylü kabuğu ikiye bölüyorsunuz, tamam mı? Daha sonrasında ortadan çıkan meyvesini yiyorsunuz. Çekirdeği büyüktür, o çekirdeği yemeyin. Burada kokonat da var. Böyle farklı farklı tropikal meyveler var arkadaşlar. Ben 5 tane şu küçük muzlardan aldım. 5-6 tane de sanırım bu rambutadan aldım. Şöyle poşetin içerisine koydu abla. 300 rupi yaptı. O da işte $1 civarı. Thank you so much. Bu yolun kenarında da bir sürü böyle manav var arkadaşlar. Meyve satıyorlar insanlar ekmeğinde. Bakın yere pan tükürmüşler arkadaşlar, kıpkırmızı. Bunu anlatmıştım. Özellikle Bangladeş serisini izleyenler panı hatırlayacaktır. Hatta Sri Lanka sokak pazarı videosu vardı. İkinci video olması lazım Colombo'da gezdiğimiz. Orada da panı anlatıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam o videodaydı, evet. Yerde görüyorsunuz abi, çiğniyorlar o yaprağı, tamam mı? Aman dayı sakin.
Çiğniyorlar, yaprağın arasına bir şeyler koyuyorlar. Daha sonrasında işte çiğniyor. En sonunda lops diye tükürüyor yere. Kıpkırmızı kan gibi. İlk gördüğümde ben kan zannetmiştim. Tabii panla ilk tanışmadan önce. Sonra anlattılar bana böyle bir mevzu diye. Dedim tamam. Güzel bir güne uyandık bugün de arkadaşlar. Dün Dambulla'yı gezdim. Buradaki tapınağa gitmiştim, hatırlıyorsunuz. Videoya o şekilde başladık. Şimdi farklı bir şehre gideceğim buradan. Tam rota çıkaramıyorum. Yani yapmak istediğim bir rota vardı. Maalesef onu yapamıyorum. Onun sebebini anlatacağım şimdi. İleride kendi otobüsü var, onu yakalayalım. Kendi'ye gideceğim. Biliyorsunuz Kendi ile Eliye arası çok güzel bir tren rotası var. Dünyanın en güzel tren rotalarından biri sayılıyor. Kendi şöyle lokal basların olduğu bir sokak burası arkadaşlar. Buradan biniyoruz. Hemen şöyle oturalım ya. Çok da öne gitmeye gerek yok. Önde çünkü motor oluyor. Şoförün arkasına oturuyorum ben genelde ama motor oluyor. İnanılmaz bir gürültü, sıcaklık. Biliyorsunuz dünyanın en güzel tren rotalarından biri Sri Lanka'da. Kendi ile Eliye arasında olan tren rotası. Ama yakın zamanda Sri Lanka'da yaşanan bu sel felaketinden dolayı belli başlı noktalarda raylar hasar görmüş arkadaşlar. O yüzden onarıma almışlar o hasar gören yerleri. Birisi 6 ay dedi. Tam olarak ne kadar sürecek bu çalışma bilmiyorum. Ama bir süre kapalı yani. Uzun bir süre kapalı. Ne yazık ki benim de burada olduğum sürece denk geldi. Yani umarım o sorunu hızlıca çözerler. Çünkü insanların kullandığı, yerellerin kullandığı bir rota, sıklıkla kullandıkları bir rota. Bizler sadece gelip ziyaret ediyoruz. O çok önemli değil. Önemli olan buradaki insanların işi görülsün. Hayatı aksıyor çünkü. Çok fazla tren kullanan insan var. Orayı göremeyeceğim için birazcık üzgünüm açıkçası. Normalde bu videonun konusu o olacaktı. Farklı bir tren rotası çıkarmaya çalışıyorum. Soruyorum herkese hani hasar görmeyen bir rota varsa onu yapayım. Kısa da olsa, bir saat de olsa o trene bineyim ama işte bir Kendi'ye git orada sor dediler. Oradan sonra sanırım işte dallanıp budaklanıyor bu raylar. Ülkenin belli başlı noktalarına belli ki tren gidiyor. Bir varalım Kendi'ye. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Otobüsü tekrardan göstereyim sizlere. Sol tarafta 2 kişilik koltuklar oluyor. Şöyle göstereyim. Hemen benim oturduğum sağ tarafta ise 3'er kişilik koltuklar var. Eğer sığdırabiliyorsanız çantayı yukarı koyuyorsunuz, kucağınıza taşıyorsunuz ya da şu şekilde ayaklarınızın arasına alıyorsunuz arkadaşlar. Güzel manzaralar eşliğinde kendi şehrine ulaştık arkadaşlar. Birazcık dağa tırmandık. Aşağı yukarı rakım 500'lerde şu an. Tarihi ve kültürel bir şehir burası. Sri Lanka için önemli bir şehir arkadaşlar. Kendi'ye ulaştık. Sizlere şehir merkezini göstermek istiyorum birazcık. Yolumuz buraya kadar düşmüşken. Kendi'yi de bir yarım saat, bir saat gezelim istiyorum. Etrafı göstereyim en azından. Şehrin merkezinde neler var bunu görmüş oluruz. Dambulla'dan otobüste geldiğiniz zaman otobüsler sizi hemen burada bırakıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ola ki buraya gelecek olan varsa konumu da göstermiş olayım. Hemen karşınızda zaten göl olacak. Şöyle tekrardan Kendi Gölü'nü sizlere göstereyim. Burası direnişin sembolüymüş arkadaşlar Sri Lanka'da. Bunun sebebi de son Sinhalese Krallığı'nın başkentiymiş burası. Son Sinhalese Krallığı Avrupalılara yani Portekizlilere ve Hollandalılara boyun eğmeyen ve onların işgaline uğramayan krallıkmış. Ama maalesef İngilizler geliyor, buna son veriyor. Kendileri burayı koloni haline getiriyor, işgal ediyor. O andan itibaren o direniş kırılıyor arkadaşlar. Ama biliyorsunuz daha sonrasında Sri Lanka bağımsızlığına kavuştu. Tarihi olarak böyle bir öneme sahipmiş burası. Aynı zamanda Sri Lanka'da dinin kalbi olarak geçiyor. Dini bir merkezde anladığımız kadarıyla. Buradaki yapılar vesaireler zaten gördüğünüzde biraz da sömürge mimarisini net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. UNESCO'da burayı Dünya Mirası listesine almış, korumaya almış. Ağaçlara baksanıza ya, ne kadar büyük gövdesi ne kadar büyük, kaç yaşında acaba? Neler görüp neler geçirmiştir bu ağaç. Sokakta sokak satıcılarını görüyoruz bir yandan. Şu tablo çok güzelmiş ha. Ne diyorsunuz? Çok iyi bir tablo be. Mesela buna kaç para verirsiniz?
Evinize asmak istediğiniz, buna kaç para verirsiniz? Kendideki en önemli yer diş tapınağıymış bu arada arkadaşlar. Orada Buda'nın dişinin saklandığına inanılıyormuş. Ve şöyle bir şey yazıyordu internette. O emanete kim göz kulak oluyorsa, kim sahip çıkıyorsa o ülkeyi yönetme hakkına sahipmiş. Yani Buda'nın dişinin orada olduğuna inanıyorlar. Ve bunu saklıyorlar. En kutsal yer, en önemli yer kendi de orasıymış. Burası diğer bölgelere, diğer şehirlere göre daha dini bir şehirmiş. Daha gelenekselci bir şehirmiş arkadaşlar. Şehrin farkı buymuş diğer yerlerden. Biraz daha otantik yapısını vesairesini korumuş. Halka o geleneksel yapısını korumuş. Ama bir yandan da turistik tabii ki. İnsanlar gelip burayı geziyor. Turistlere alışıklar. Turizmden de para kazanıyorlar. Arkadaşlar bu arada 250 rupi verdim otobüse. 2,5 saat falan sürdü hemen hemen yolculuk. Tam bakmadım saate de. 1 dolar bile değil işte ya. Bayağı uygun fiyat. Çok konforlu olduğunu söyleyemem ama manzaralar güzel. Manzaralar şahane. Ne yemekler varmış burada? Dal var. Etli bir yemek var. Çok da bir şey kalmamış. Bu ne? Onu bilmiyorum yalnız. Şunu bilmiyorum. Bu dal. Bu güzel oluyor. Neyse pilavla onu söyleriz olmadı pilav varsa. Arkadaşlar kendime bir yemek söyledim. Şöyle kızartılmış pirinç yanına sebze parçaları. Vegetable fried rice olarak geçiyor. Bu 800 Sri Lanka rupisi yani 2,5 dolar civarı bir şey yapıyor. Abi yanında şöyle bir şey getirdi. Bu pilavın yanında bunu getirdi. Büyük büyük kıymışlar sebze parçalarını. Hafif böyle değişik bir sıvı var içerisinde. Üzerine koy ye dedi. Tamam dedim. Bu acısız yani. Acısız ne var diye sordum restoranda. Bunu söylediler. Tamam. Bir de ben bu çok kuru kuru gider diye hafif böyle acıya dayanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ben çok seviyorum burada dal köri diyorlar. Şöyle köri sosunda mercimek arkadaşlar. Bu birazcık acı. Abiye sordum dedim çok mu acı? Biraz dedi. Şimdi onların birazı benim için çok acı. Onların acısı dayanması çok güç. Şunun bir tadına bakalım önce. Yani şurası 3 dolar civarı bir şey yapıyor arkadaşlar. Bu pilavın yanında bir şey söylemek gerekiyor. Yani çok kuru oluyor aksi halde. Nasıl bir acı koyuyorlarsa hemen sirayet ediyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hemen sirayet ediyor. Karnımı doyurdum şimdi arkadaşlar. Fiyatta şöyle bir güncelleme oldu. Ben bir içecek aldım küçük. 120 rupi. Dal söylemiştim. O da 120 rupi. Pilavda bir fiyat güncellemesi oldu. Normalde 2 kişilik büyük porsiyon getirdiklerinde 800 rupiymiş. Ben tek kişiyim diye böyle yarım porsiyon gibi bir şey yapmışlar. O yüzden 525 rupi aldılar benden pilav için. Yani toplamda ben 2,5 dolar civarı bir şey ödedim. Yani 105 lira civarı bir şey yapıyor olması lazım. Dal yedim, pilav yedim. Bir de yanına bir tane ufak gazoz içtim arkadaşlar. Yani daha yesem yerdim. Yalan değil, o 2 kişilik pilavı da yerdim. Onu yesem de işte 3 dolar yapıyor. Yani varın siz hesap edin. Gerçekten uygun fiyatlar arkadaşlar Sri Lanka'da. Buraya gelecek olanlar içi rahat olsun. Burası mesela lokal bir restoran. Siz turistik restoranlara da gidebilirsiniz. Onlarda fiyatlar biraz daha pahalı olacaktır ama ben videolarda fiyatlardan bahsediyorum. Az çok kafanızda bir şey oluşabilir. Daha ilerleyen videolarda yine farklı şeyler yeriz, farklı şeyler içeriz. Onların da fiyatlarını gösteririm. Buraya gelecek olanlar için bir şey oluşuyor yani. Bir bütçe çıkarabiliyorlar. Ara sokaklarda birçok yerde böyle pazar bulabiliyorsunuz arkadaşlar Sri Lanka'da. Tezgah atıyorlar, dükkanlar var. Bir kalabalık görüyorsunuz yani insanlar curcuna yaratıyorlar. Gezmek keyifli oluyor bu tarz yerlerde. Benim hoşuma gidiyor. Tuk-tuklara yol verelim çünkü bunlar deli kullanıyor ya. Bir manevra yapıyorlar şu tuk-tuklarla var ya. İnsan çekinir ya. Devrilir çünkü abi 3 tekerlekli. Burası kendinin otobüs terminaliymiş arkadaşlar. Hemen şurası meydan. Burada da saat kulesini görüyorsunuz. Otobüs terminali burasıymış. Hemen ileride de tren istasyonu var. Bir şansımı deneyeceğim.
açık olan bir hat varsa, sel felaketinde zarar görmemiş bir hat varsa bir yere doğru trene binmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada kendi Ella tren rotası dünyada en çok sevilen, en güzel tren rotalarından bir tanesi olarak geçiyor ama buradaki insanlarla konuştuğumda diyor ki sadece o tren rotası değil, farklı tren rotaları var. Onlar da çok güzel. Ama o popüler olmuş. Burada da mesela bir sokak pazarı kurmuşlar. Hemen hızlıdan girelim içeriye. İnceden burayı da görelim. Tren istasyonuna gitmeden. Meyvelerin güzelliğine baksanıza. Şöyle salkım muz o kadar güzel gözüküyor ki. Al evine koy. Canın sıkıldıkça kopar ye yani. Öyle güzel. Şu üzümün güzelliğine baksana. Hello, how are you? Thank you. I just make video. Sorry? What is? What is this? Bu farklı bir meyve. Bunu gördüm mü daha önceden hiç hatırlamıyorum. Mangosteen. 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 Ha, mango galiba bu. Not mango gali. Not mango. Not mango. Mango değil diyor. Başka bir şey galiba bu. Mangosteen. Mangosteen diyor. Bu mangosteen olarak geçen bir meyve galiba. Yeah, this Bilmiyorum one, da. pieces. Baksanıza şeye. 4 yapraklı yonca var ya ona biraz benziyor. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane Seven. yaprağı var. This is for 6. Ha, içerisindeki şeyi gösteriyor galiba. Meyve olayını gösteriyor ya da kaç parça çıkacağını gösteriyor. Bak bunda böyle 7 tane yaprak var, 7 tane çıkacakmış. Bunda 6 tane yaprak var, 6 tane çıkacakmış. Ya da çekirdeği de diyor olabilir. Seed ha? Yes. Tamam, seed, çekirdek tamam. Kaç tane çekirdek two çıkacağını seeds. söylüyor. Yeah. Ha, This is for 2 seeds. 1, 2. anladım. Tamam. Kaç tane çekirdek for çıkacağını pieces. söylüyormuş. Tamam, anladım. You are from? Türkiye. Turkey. Türkiye, yes. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. This is for YouTube channel? Yes, for YouTube channel. What is the YouTube channel? Burak Durgun. Burak Turkey. Yes. You can YouTube kanalımızı abimize verelim. O da izlesin kendini. Sizler de abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Arkadaşlar tren istasyonuna geldim. Tren kapalıymış. Hello. Hat kapalı. Sel felaketinden kaynaklı olarak. Problem is this road not clear to Okay, because of the damage, ha? Thank you, thank you. Şimdi şeyi söyledi, raylar belli başlı yerlerde hasar aldı. O yüzden kullanılamıyor. O hasarı düzeltmeye çalışıyorlar. Şöyle tren istasyonunu göstereyim sizlere. Kaç ay boyunca kapalı kalacak onu sordum önde giden arkadaşa. Bilmiyorum dedi. Yani aylarca kapalı kalabilir. Hiçbir fikrim yok. Tren istasyonunda bu vesileyle restore ediyorlar şu an, yeniliyorlar. Burada bilet ofisi açık ama satmıyorlar. Niye bilet ofisi açık onu da bilmiyorum. Belki başka bir şey içindir, emin değilim. Zaten tren istasyonunun önüne şimdi göstereceğim bir şey yapıştırmışlar. Bilgilendirici pankart yapıştırmışlar. Ha, belki geri ödemeyi yapıyorlardır burada. Doğru, refund falan diyor işte. Belki ödemesini online yapanlar vardır. Buradan parasını geri alıyordur gelip. O yüzden açık tutuyorlardır. Next few weeks diyor ama ay olarak söyleyen de var. Hangisi doğru bilmiyorum. Maalesef bir süre. Thank you so much. Thank you so much. Bu arkadaş da sağ olsun çok yardımcı oldu. Bir süre kapalı kalacak yani. Şu sağa doğru dönen otobüs var ya arkadaşlar. Sigiriya'dan Kendi'ye geliyormuş direkt. Ben onu duymuştum. Sigiriya'dan belirli zamanlarda Kendi'ye, Dambulla'ya hiç uğramanıza gerek kalmadan direkt otobüsler var diye duymuştum ama sabah 6.30 gibi çok erken bir vakitte kalkıyor diye hatırlıyorum o otobüsler. Aklınızda bulunsun buraya gelecek olanlar. Direkt gelmek isterse hiç Dambulla'ya uğramadan o otobüsü bir araştırsınlar, sorsunlar. Kendimi şöyle yolun karşısına atacağım. Nuwara Eliya isminde bir şehir var arkadaşlar. Oraya gitmek istiyorum. Yeni rotamız orası. Kendi'ye elveda diyeceğiz. Şimdi burası otobüs terminali. Nuwara Eliya nerede? Hemen bakalım. Otobüslerin üzerinde yazıyor. Bakın şurada sarı bir kısım var ya, orada yazıyor. Nuwara Eliya. Other side. Okay. This? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Nuwara Eliya'ya giden minibüs bu. 47 numara yazıyor. One, yes. Here? Okay.
Abi bizi takip edelim. Bu eski lokal otobüslerle gitmeyeceğiz. Bu minibüsle gideceğiz. Biletimi aldım şimdi arkadaşlar. 570 rupi ödedim. O da 80 TL civarı bir şey yapıyor. Haritadan kontrol ettim. 3 farklı yol gözüküyor Nuvara Eliye'ye giden. Bir tanesinde çalışma var, o 2 saat 50 dakika gösteriyor. 70 küsür kilometre. Bir tane çalışma olmayan bir yol çıkardı harita. 90 küsür kilometre. O 3 saat gösteriyor. Diğer yolu kontrol etmedim. O biraz daha uzatarak Nuvara Eliye'ye gidiyor idi. Bakalım kaç saat sürecek. Şu an saat 16.18. Bir 5-10 dakikaya kalkar herhalde, bilmiyorum. Genelde dolunca ya da böyle dolmaya yakın kaldırıyorlar bu tarz ülkelerde minibüsleri. Hatta direkt dolunca kaldırıyorlar. Birkaç koltuk boş olarak gördüm. Klimalı. Klimalı olması güzel. Hava çünkü çok sıcak. 2,5 saatlik yolculuğun ardından Nuvara Eliye'ye ulaştık arkadaşlar. Burada indik. Burası şehrin merkeziymiş söylediklerine göre. Birazcık çevreyi gezelim istiyorum ama havayı kararttık yani. Ne görebiliriz bu saatte? Nerede kalabalık vardır bir fikrim yok. Minibüsten iner inmez tuktukçu abiler geldi. Abi dedim böyle buradan dedim tren varmış Ella'ya. Nasıl gidebiliriz, ne yapabiliriz, saat kaçta trenler var bir öğreneyim istedim. Maalesef buradaki tren rotası da çalışmıyormuş. Şimdi kendime konaklayacak bir yer de ayarlamadım. Orada da sorarım bu mevzuyu. Yani bir noktada trene binip Ella tarafına gitmek istiyorum. Artık hangi kasabada, köyde tren istasyonu işliyorsa, tren rayları zarar görmediyse oraya gideceğim. Yeter ki ya yarım saatlik de olsa bir trene bineyim şu ülkede. Gerçekten içimde kalacak yoksa. Resmen trene binmek için oradan oraya hareket ediyorum. Haritayı açıyorum. İnternetten kasabalara, köylere bakıyorum. Hangisinde tren istasyonu var, çalışıyor mu? İnternetten işte forumları okuyorum. Hangisi hasar görmüş, hangisi görmemiş. Çok net bilgi de yok açıkçası. Tamamen bir kör dövüşü oluyor yani. Karambole gidiyoruz, soruyoruz. Çalışıyor mu, çalışmıyor, devam. O mantıkta ilerliyorum yani şu an. Baksanıza soğuktan arabanın arka camı buğulanmış. Yani şuraya bir Altay yazalım. Yolumuza devam edebiliriz. Harita burayı gösteriyor. Şurada bir tabela var. Ne yazıyor? Mount Mary Inn yazıyor herhalde. O nasıl garip bir yazı ya. İngiliz tipi. Burası. Evet arkadaşlar, kalacağım yere geldim. Şimdi güzel bir yer buldum kendime. Geceliği 17 dolar, 700 TL civarı bir şey yapıyor. 5200 rupiye ödedim. Sri Lanka'da kalacağım en düzgün, en tertipli, en düzenli yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Aynı zamanda en temiz de yer. Burası bir aile odasıymış. Şöyle tuvaletini, banyosunu da göstereyim. Gayet temiz, sıcak suyu var. Burada bir giyinme dolabı var. Giyinme dolabının içerisinde bir tane fön makinesi var. Şöyle dolabı göstereyim. Eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Eğer üşürsen dedi, ücreti mukabilinde ısıtıcı da veriyoruz dedi. Fiyatını sormadım. Çünkü zaten yorgan var. Yorganın altına girerim birazdan. Şöyle göstereyim, 2 tane çift kişilik yatak. Masamız da var. Televizyonumuz da var. Televizyonumuzda Netflix ve YouTube'da varmış. Öyle söyledi çocuk. Açıp izlemek istersen izleyebilirsin dedi. Ben hemen editlediğim videoyu yüklemeye koydum. İnterneti çok iyi değil ama Sri Lanka'nın genelinde maalesef bir internet sıkıntısı var. Yani internet birazcık yavaş burada arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Videoları editliyorum. Bak geziyorum, dolaşıyorum, video çekiyorum, araştırma yapıyorum, bir yerlere gidiyorum. Sonra geliyorum onu editliyorum, yükleme süreci vesaire bir sürü bir emek var. Sizlere yetiştirmeye çalışıyorum arkadaşlar videoyu. Umarım bu videoda yetişecek. Bu emeğimin karşılığı olarak da videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve kanalıma abone olmayan bir sürü kişi var. Abone olursa destek olur bana. Çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Durum böyle. Kalacak yeri bulduğumuza göre bir sonraki videonun ve rotanın planını artık ben burada dinlenirken yapabilirim. Bir yandan çalışacağım, bir yandan dinleneceğim. Bana müsaade o zaman arkadaşlar. Ben videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, bir sonraki macerada görüşmek üzere diyeyim. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi merak ediyorum, yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.